Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bugün sizlere çok lezzetli, çok harika bir tarif hazırladım. Çıtır patlıcan kızartması. Gördüğünüz gibi yumurta kullanmadan hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır olan harika bir patlıcan kızartması tarifi vereceğim. Hazırlaması da çok kolay, çok basit. Nasıl yapılır gelin öğrenelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada 4 tane patlıcan kullanacağım. İster azaltın, ister çoğaltın. Bu tamamen size kalmış. Ben 4 patlıcanla tarifimi vereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk aşamada ne yapıyoruz? Patlıcanların kabuğunu soyacağız. Şöyle bir soyma aletı, aparatı her evde olan bir şey. Çok kolay oluyor bununla. Şöyle alaca bir şekilde kabuklarını soyuyorum. Özellikle de çok körpe patlıcanları kullanacağım ki çıtır çıtır olsun. Bakın şöyle kabuklarını soyduk. Çok fazla büyük değil benim patlıcanlar. En körpelerini kullanıyorum. Şöyle ortadan ikiye kestim. Yeterli. Daha da küçültebilirsiniz. 3 parçaya da kesebilirsiniz. Benim gibi 2 parçaya da kesebilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle 2 tane küçük bıçak koyuyorum ki meyve bıçaklarını. Şimdi patlıcanları dilim dilim ayıracağız. Her katı bakın şöyle, bunlar da kayıyor, elimiz alışkın olmadığı için, yeni yaptığımız için bir tane 2 tane yaptım mı elim alışacak da. Gördüğünüz gibi şöyle bakın dilimliyoruz patlıcanı. Bunları koymamın sebebi de bıçakları hani başa kadar gitmesin. Yoksa ayarını yaparsanız hiç koymanıza da gerek yok. Bakın şöyle ufak ufak dilimliyoruz. Bunun her dilimi çıtır çıtır olacak arkadaşlar. Bakın bunu da aynı şekilde işte bir tanesini hazırladık. Bu şekilde patlıcanlarımızı hazırlayacağız. Bir tanesini yaptım. Şimdi diğerini aynı şekilde onu da yapayım. İşte 2 tanesini yaptık. Şimdi şöyle bir kabın içine biraz su koydum. Biraz tuz bırakıyorum içine. Şöyle karıştıralım. 2 kaşık aramayayım bıçağın hemen ucuna. Şöyle biraz karıştıralım. Bu tuzlu suyun içine patlıcanları, yaptığım patlıcanları bırakacağım ki acıları çıksın. Biliyorsunuz patlıcan acı oluyor. Onun için tuzlu suya bırakmamız gerek. Diğer kalan 3 patlıcanı da aynı şekilde bakın hazırlıyorum. Yaprak yaprak ayırıyoruz. Değişik bir tarif veriyorum sizlere bugün arkadaşlar. Evet. Patlıcanlarımızı hepsini kestim, yani hazırladım. Tuzlu suyun içinde bir 5 dakika beklesin ki acı suyu çıksın. Çıktığı zaman da bakın acı suyu çıktı. Şimdi hemen yıkayalım. Bol suda 2-3 kez yıkayacağım. Nasıl yıkayacağım? Bakın arkadaşlar, kabın içine suyu dolduruyorum. Elimle şöyle sıkarak, sünger gibi oluyor zaten. Acı suyunu çıkarıyoruz. 2 kez bu şekilde, 3 kez yıkadığınız zaman acı suyu kalmayacaktır. Patlıcanları güzelce suyunu sıkarak yıkadık. Şu anda suları yok. Şöyle onları kenara alalım. Kabımı alıyorum. Kabımın içine 2 yemek kaşığı un koyuyorum. 2 yemek kaşığı da nişasta koyuyorum. Nişasta bu patlıcanları çıtır çıtır yapacak arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da nişasta koydum. Şöyle biraz da tuz ilave ediyorum. Karıştıralım tüm malzemeyi birbirine. Evet. Karıştırdık. Şimdi patlıcanların her yerini bu hazırladığımız karışıma buluyoruz. Bakın bu şekilde çiçek gibi zaten açılacak, her yerini unlamamız lazım. Yumurta kullanmıyoruz. Ben yumurta kullanmayacağım.
yumurtasız olarak hazırlanıyor. Tüm patlıcanları aynı şekilde bakın güzelce her yerini una buluyorum. Karnınız acıktığı zaman hemen kalkıp hazırlayabileceğiniz harika bir kolaycacık yemek. Evet. Hepsini unladım. Gördüğünüz gibi şöyle bunları alalım. Bakın patlıcanların hepsini unladım. Bu şekilde olması lazım. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Kabımın içine biraz sıvı yağ döktüm. Şimdi bu bol yağda kızaracak. Kocaman tavaya koyarsanız çok yağ dökmeniz lazım. Şöyle ufak bir kabın içine dökün ki üçer adet pişirin. Yani az yağda pişirin. Eğer büyük tavaya koyarsanız çok yağ dökmeniz lazım. Yağınız ziyan olmasın. Benim gibi ufak bir kabın içine sıvı yağ dökün. Çok olsun, yukarı kalksın yağ ve ya bol yağda patlıcanları kızartın. Bakın kızardıkça zaten her katı ayrılacak onların tek tek ve hiç çiğ yeri kalmayacak. Her katı da çıtır çıtır olacak. Kızaranları alıyoruz tabağımıza. Bakın şu anda çıtır çıtır oldu. Her yeri bakın araları hiç çiğ yeri kalmadı. Her yeri kızardı. Onun için çıtır oluyor. Nişasta bir de çıtırlık veriyor. Evet. Bu şekilde dediğim gibi ufak bir kabın içine yağı koyarsanız 3-4 adet kızartın aldığı kadar. Hani çok yağ ziyan olmasın. Kalan patlıcanları da aynı şekilde kızartacağım. Çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Yarım saat içinde soyup hazırlayabileceğiniz bir tarif. Bakın bir tabak dolusu patlıcanlarımız, çıtır patlıcanlarımız çıktı. Çıtır çıtır oldular. Şimdi nasıl servis yapacağız? Burada benim domates sosum var. Burada da yoğurt. Yani kendi arzunuza bağlıdır servis aşaması. Ketçap kullanabilirsiniz, mayonez kullanabilirsiniz ya da benim gibi domates sos ve yoğurt. Şöyle bakın şimdi sizlere servis yapacağım. İster üzerine kaşık ile gezdirin istediğiniz sosu ya da benim gibi bakın bir tanesini domates sosa bir diğerinde şöyle bakın yoğurta bandırıyorum. Bir onu bu şekilde her ikisinden de hazırlıyorum. Her ikisinde lezzeti çok güzel oluyor. Yoğurtlu çok harika oluyor. Domates soslu da çok güzel oluyor. Ben hangini çok sevdin dersen domates soslusunu daha çok sevdim arkadaşlar. Bu sizin arzunuza bağlı. İstediğiniz gibi soslayabilirsiniz. İşte bu kadar kolay bu patlıcan kızartmasını hazırlamak. Çıtır çıtır değişik bir tarif arıyorsanız işte size göre bir tarif arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar evinizde hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Lütfen açın ki en güzel tariflerden haberdar olun. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Daha birçok yeni güzel özel tariflerde görüşmek üzere.